Merhaba Kült TV'nin araştıran insanları. Bu videomuzda ülkemizde pek fazla bilinmeyen ancak son derece açık delillere dayanan ve tarihçiler tarafından çok daha kapsamlı olarak araştırılması gereken bir konu ile sizlerle beraberiz. Keltlerin Türkiye ile olan bağları 2700 yıl öncesine dayanıyor. Avrupa'dan Anadolu'ya gelen Keltler burada bir medeniyet kuruyorlar. Ve Helen Kelt ırkından gelen insanlar yaşıyor Anadolu'da. Bugünkü Keltler Protestan ve Gnostik Hristiyanlardır. Katoliklerin Teslis inancını reddederler. Bugün sayıları çok az olan ve Güneydoğu ile Suriye'de yaşayan Yezidiler aynı inanca sahiptir. Keltler zaman içinde Katoliklerle mücadele etmek amacıyla çeşitli tarikatlar ve örgütler kurmuşlardır. Bunlardan biri de meşhur Gül ve Haç örgütüdür. İhvan-ı Safa akımı etrafında toplanan İsmaililer, Hurufiler, Melamiler, Rufailer de Gnostik Müslümanlardır. Bunlar Sünni inancın aksine batıni yani inançlarını içten yaşamayı savunurlar. Kur'an ayetlerinin bir zahiri bir de batıni anlamı olduğuna inanırlar. İslamiyet'in Anadolu'ya yayılmasından sonra burada kalan bazı Keltler Müslüman olur. Fakat bunların batıni olduğu söyleniyor. Keltlerin kurduğu Cabirilik bugüne kadar tüm Gnostik, okültist, ezoterik örgütlerin ana ekseninde bulunuyor. Cabiriler, Yahudilerle ve Vatikan ile en çok mücadele eden teşkilattır. Roma'yı yağmalayan, bugünkü İrlanda ve İskoçyalıların ataları olan Keltlerin kralı Kral Offa, milattan sonra 7. yüzyılda döktürdüğü sikkenin üzerinde La ilahe illallah Muhammeden Resulullah yazıyordu. Pagan olan Keltlerin tek tanrı arayışında başlangıçta Hristiyanların Tanrı, İsa, kutsal ruh üçlemesi tatmin etmemişti. Müslüman misyonerlerden kelime-i şehadetin sırrını öğrenince onlara bu inanç daha tutarlı geldi. Kelt kralı Offa'nın bastırdığı ve üzerinde kelime-i tevhid yazılı altın sikkeden başka bir de üzerinde besmele yazılı Kelt tacı bulunuyor. Para ve haçtan 19. yüzyıla kadar çok az kimsenin haberi olmuş, 1875 yılında Philippa Gardner adlı bir antikacı Kelt hacını sergilemek üzere British Museum'a vermiştir. Haç mücevherlerden oluşuyor ve tam ortasında Bismillahirrahmanirrahim yazılı. Haç müzenin takı ve mücevherler bölümüne kaydediliyor. Ancak İngilizler hacı sergilemiyor. Haç halen British Museum'da bulunmakta fakat sergilenmemektedir. Keltlerin İslam'la ilişkisi 1400 yıldır mevcut. Bunların içinde Müslüman olanlar da var. Hristiyan Keltler ise Protestandır. Anadolu'daki Keltler ile Avrupa'da yaşayan Keltler birleşerek M.Ö. 387'de Roma İmparatorluğunu ağır bir yenilgiye uğrattılar. Roma'ya giren Keltler şehri yağmalayıp sonra çekildiler. Ankara'daki ilk yerleşimi kuran Keltlerdir. Bugünkü Ankara isminin türetildiği Ankira kelimesi durduran anlamında Keltler tarafından verildiği söylenmektedir. Keltler ile Türklerin o günlerden bugüne ilişkisi sürmüştür. Durum biraz karışık olmakla beraber İslam Gnostikleri ile Hristiyan Gnostiklerinin kurdukları teşkilatlar her dönem ilişki içinde olmuş, bunlara Mason locaları ve Sabataistler olarak da bilinen Avdetiler de dahildir. Gül ve Haç kardeşliği ile İhvan-ı Safa'nın Tapınakçılar ile Manevi Cihazlanma Derneği'nin ilişkileri her zaman iç içedir. Gül ve Haç örgütü bir zamanlar büyük toplantılarını İzmir ve İstanbul'da yapmıştır. Hatta uzun bir süre İstanbul onlara başkentlikte yaptı. Keltlerin kurduğu sayısız gizli örgütte Helen, Yahudi, Roma, Antik Mısır, Sümer, Babil, Hint ve Çin geleneklerinden füzyon yoluyla taşımış öğeler vardır. Ancak en güçlü etki Anadolu ve Orta Doğu coğrafyasından gelmişti. Baküs, Seres, Sibile ve Eleusis kültürlerindeki okültik, hermetik, ezoterik, alçimist uygulamalar bir sentez halinde belirli bir tarikat tarafından günümüze kadar intikal ettirilmişti. Bu gizli tarikat Cabiriler adıyla tanınmıştı. 1888 yılında bu kültürün tapınağına ve tanrılarının izine ulaşılabildi. Dibes'te yapılan kazılarda Cabiri kültürünün tanrılarından biri olan ve Herodot tarafından en güçlü büyücü diye tanımlanan Cabirius'un heykeli bulunmuştur. Gizli geleneğin Yahudi kabalizmi dahil her yönüyle uğraşan ve sadece soyluların, zenginlerin ve bilim adamlarının üye olabildikleri ilk açık Gnostik Hristiyan tarikat ve locaları
1767'den itibaren peş peşe açılmaya başlandı. Bunlar tamamen Cabiri geleneğine uygun en eski kültür ve kült uygulamalarının taşıyıcıları oldukları bilinen özel örgütlerdi. Britanya adasında birliği sağlayarak ilk İngiltere kralı unvanı alan Kelt asıllı Kral Offa bu inancı paralara kazıtmakta bir beis görmemişti. Nitekim 6 asır sonra Kelt soyundan gelen İngiltere Kralı 1. John da Papa tarafından aforoz edilince Müslüman olmak için Endülüs hükümdarı Nasır'a heyet gönderecek, Nasır bunun samimi olmadığını düşününce tüm İngiltere'nin İslamiyet'e geçişi mümkün olmayacaktı. Daha da enteresanı M.Ö. 700'lü yıllarda Anadolu'ya gelen ve orada bir medeniyet kuran Kelt kabileleri geldikleri Galler'deki başkentlerinin adı Türkiye'ydi. Henüz Anadolu ismi telaffuz edilmezken Keltler yaşadıkları Doğu Ege ve Orta Anadolu'yu kapsayan bölgeye Galatea adını verdiler. Romalılar Keltlere Galli diyorlardı. İstanbul'un fethine kadar Roma içinde Galatalılar varlıklarını sürdürdüler. Bir kısmı Konstantinopolis'e gelip bugünkü Galata semtine yerleşti. İncil'de Aziz Paulus'un Galatyalılara yazdığı mektuptan da söz edilir. 1. John'un Endülüs'e gönderdiği 3 kişilik heyetten biri geri dönmeyerek Müslüman olur. Kendisi aynı zamanda tapınak şövalyesi olan bu zat, bir süre sonra da Selahaddin Eyyubi'nin torunuyla evlenir. Bu kişi gizli bir şövalye örgütü kurmuştur. İhvan-ı Safa bir düşünce akımı olmakla beraber buna bağlı bir kol olan Dailik Teşkilatı günümüze kadar faaliyet göstermiştir. Gaziantep ve Kilis yöresinde Dai soyadını kullananlar mevcut. Dailer İslam'ı yaymakla görevli Müslüman misyonerlerdir ve batınidirler. 19. yüzyılda doğup İngiltere'de ilk cami ve İslam merkezini açan Abdullah Külyum, Kelt'tir. Külyum Müslüman olduktan sonra İslamiyet'e yaptığı hizmetlerden dolayı 1893 yılında 2. Abdülhamit tarafından Britanya Adaları Şeyhülislam olarak görevlendirilmiştir. Külyum okültist ve ezoterik bilimlere çok meraklıdır. Yakın arkadaşı Aleister Crowley ise 33. dereceden Mason ve Altın Şafak Hermetik Cemiyeti adlı gizli teşkilatın kurucusudur. Abdülhamit Han tüm bu bilgilere sahip olmasına rağmen Külyum'u siyaseten Şeyhülislam yapmıştır. Dünya üzerindeki gelişmelere bakıldığında Abdülhamit'in siyasi dehası bir kez daha bu olayla zuhur etmiştir. Külyum yaşamı boyunca İngiltere'de 600'den fazla insanın Müslüman olmasını sağlamış, Külyum'un küçük oğlu Ahmet Galatasaray Lisesi'nde yatılı okumuştur. Külyum'un yakın arkadaşı Aleister Crowley, batıya Doğu mistisizmini taşımıştır. Dünyanın en kötü ününe sahip adamı, yaşamış en gizemli adam ve The Beast 666 olarak ün salmış Crowley de Kelt'tir. Aleister Crowley 1937 yılında doğan oğlunun adını Atatürk koymuştur. Atatürk Aleister Crowley. Aleister Crowley mistik, okültist ve gnostik bir Kelt'tir. Baba Crowley, Dilemma adlı bir öğretinin kurucusudur. Crowley, Ivus adında bir varlık tarafından yazdırıldığı söylenen Libral vel Legis adlı kitapta Dilemma'nın kutsal kitabı niteliğindedir. Dilemma'ya maji hakimdir. Maji büyüden farklı olarak dünyevi arzular için kullanılmaz. İnsanı ruhsal olarak geliştiren ve Tanrı'ya yaklaştıran bir ilimdir. Atatürk Crowley babası gibi deptebe yerine daha mütevazi bir hayat sürmüştür. Atatürk babasının izinden giderek maji ile ilgilenmiş, babası gibi defalarca Türkiye'yi ziyaret etmiştir. Yerebatan Sarnıcı eskiden bu kadar büyük değildi. Yani oraya giden ziyaretçilere çok küçük bir kısmı gösteriliyordu. Asıl önemli ve büyük bir kısmı tahta perdelerle gizleniyordu. Sultanahmet'teki Yerebatan Sarnıcı'nda iskele üzerinde yürüyüp sarnıcın dip tarafına doğru gidince bir sütuna kaide olarak yerleştirilen ters bir Medusa başı bulunuyor. Her sene Nisan ayında Druidler İstanbul'a gelirdi ve Yerebatan Sarnıcı'nda gizlenen bu bölümde törenler yaparlardı. Törenlerin yapıldığı bu bölümde ters dönmüş olan Medusa başı da bulunurdu. Medusa'nın bulunduğu o sulu alan Druidler için çok önemlidir. Kelt rahipleri yani Druidler her yıl Yerebatan Sarnıcı'na gelerek burada ayin düzenlemişlerdir. 3 gün arka arkaya süren bu ayinler sarnıcın o kısmı kapalı olduğu için kimse tarafından görülmemiştir. Törenlerin yapıldığı en yakın tarihler 1963, 64 ve 65 yıllarıdır. Oraya nasıl girdiklerini ise Türkiye'deki İhvan-ı Safa mensuplarına sormak gerekir. Druidlerin ökse otu ile yaptıkları bu gizli törenlerden kimsenin haberi olmazdı.
Törenler 3 gün sürerdi. Bugün Stone Age denilen yerde yapılan törenlerin aynısıydı. Druidler için karanlık kutsaldır. Aydınlığın anası olarak kabul edilir. Bu ayinler druidler için kutsal olan altın dal ile yapılırdı. Altın dal, ökse otundan çıkarılan bir ağaç dalıdır. Druidler için sarnıçta bulunan ters dönmüş Medusa başının bulunduğu alan çok önemliydi. Çünkü orada kaynağının nereden geldiği belli olmayan bir titreşim vardır. Bu nedenle kadın ve erkek druidler tören sırasında Medusa'ya sarılırdı. Bu titreşim halen vardır. Bu nedenle Medusa'nın çevresi demir parmaklıklarla çevrilmiştir. Medusa oraya tesadüfen konmamıştır. Doğu Romalılar oraya Medusa'yı ters olarak bilerek koymuşlardır. Romalılar oradan yayılan titreşimi şeytani ve karanlık olarak kabul etmiştir. Ama bu karanlık druidler için kutsal olarak görülmüş, çünkü druid inancına göre karanlık aydınlığın anası, yani aydınlık karanlıktan doğar. Bu nedenle druidler Medusa'ya gece ana adını vermiştirler. Aksi söylense de gizemli bir yer olan Yerebatan Sarnıcı sadece Keltlerin gizli ayinlerini değil, pek çok gizemli tarikatın ritüellerine de ev sahipliği yapmıştır. Şu anda bunların devam edip etmediğine net bir cevap veremesek de halen gece duyulan fısıltı sesleri Yerebatan Sarnıcı'nın karanlık sularına karışmaktadır. Kült TV'nin daha hızlı gelişebilmesi için kanala abone olmayı ve videoları paylaşmayı unutmayın. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana videoların altında bulunan mail adresinden ulaşabilirsiniz. Yeni bir videoda daha görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.